Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz diş estetiği ve gülüş tasarımı uzmanı Neli Toygun. Neli Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam o kadar güzel gülümsüyorsunuz ki insan hakikaten imreniyor. Bu kadar güzel dişlere sahip birisi çok da güzel dişler yapar diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok zarifsiniz. Sağ olun hocam. Hocam bugünkü konumuz özellikle dişte kullandığınız bu lamina protezler olsun, IMEX'ler olsun, zirkonyumlar olsun. Biraz bunlarla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Laminalar nedir? Çeşitleri var mıdır? Biraz bahseder misiniz? Laminalar aslında dişin dış yüzeyini ince bir şekilde 0.5-0.3 kalınlıklığında kaplayan ince restorasyonlardır. Yani minimal diş tonumuzda değişiklik istediğimizde veya diş formumuzu beğenmediğimizde minimal preparasyonlarla, minimal dokunuşlarla yaptığımız işlemdir. Bunlar iki tiptedir. Direkt yöntemler ve indirek yöntemler. Direkt yöntemler direkt hekim tarafından kompozit lamine olarak adlandırdığımız, duymuşsunuzdur büyük ihtimal. Evet. Hekim tarafından yapılan, tek seansta yapılan bir işlemdir. Diğeri ise minimal preparasyonlar, kesimler yapıldıktan sonra laboratuvar ortamında yapılan ve sonrasında hastaya uyguladığımız işlemdir. Peki bir de zirkonyumlar var. Zirkonyum kronlar nedir? Şimdi hep karıştırıyor insanlar. Yani kime lamina, kime zirkonyum, kime IMEX. Evet. Zirkonyum kronlar nedir? Zirkonyum kronlar aslında dişlerde ciddi harabiyet olan durumlarda veya dişin bütünsel yapısını korumak için yaptığımız devamlılığını, yani aslında bütünsel yapının devamlılığını korumak için yaptığımız full kron olarak dişin etrafını tamamen keserek uyguladığımız bir bariyerleme, kapatma. Yani zirkonyum kronlar dediğim gibi ciddi harabiyeti olan kron dişlerde dişin bütünlüğünü korumak için yaptığımız bir restorasyondur. Aynı zamanda laminaları ne zaman kullanırız, zirkonyumları ne zaman kullanırız derseniz, işte dediğim gibi arka bölgelerde özellikle çiğneme yükleri çok olan bölgelerde genelde zirkonyum kronlar tercih etmekteyiz. Çünkü altyapılı sistemler zirkonyumlar. Onun için daha dayanıklı bir restorasyondur. Yani kıyaslayacak olursak kimlere lamina, kimlere zirkonyum kullanıyorsunuz? Evet. Şimdi lamina hastamızda minimal tonundan mutsuz veya minimal çapraşıklığı olan hastalarda ufak dokunuşlar yaparak yaptığımız bir işlem olduğu için özellikle dişime asla dokunmayın veya dişime çok az zarar gelsin istiyorum gibi durumlarda, bu tip durumlarda genelde laminaları tercih ediyoruz. Tabii ki de muayene edildikten sonra yani ciddi limitasyonlarımız var. Mesela ciddi diş sıkan hastalarımızda hiçbir şekilde laminaları önermiyoruz. Çünkü biliyorsunuz dişin sadece ön yüzeyinde olduğu için kırma ihtimali çok yüksek oluyor. Bu gibi durumlarda muayene edildikten sonra eğer indikasyonu uygunsa laminaları tercih etmeye çalışıyoruz. Ama işte ciddi harap dişlerde, çürük dişlerde veya kanal tedavili dişlerde genelde özellikle çiğneyici arka bölgelerde zirkonyumu tercih ediyoruz. Tabii ki de estetik olarak da ön bölgede de çok tercih edilmektedir. Çünkü çok estetik bir materyaldir. Onun dışında tam seramikler dediğimiz altyapısı sistemler vardır ki bu restorasyonlarda genelde diş minenin ışık geçirgenliğini birebir günümüz şartlarda çok yakın taklit eden seramikler olduğu için çok fazla ön bölgelerde tam seramikler tercih ediyoruz ki IMEX'ler de olarak biliniyor. Peki şunu soracağım, biraz daha teknik detaya girmek istiyorum. Tabii ki de. Laminalar ya da zirkonyum tedavileri nasıl yapılıyor? Evet. Ve ne kadar sürüyor? Şimdi hastalarımız bize müracaat ettiklerinde ilk önce fotoğraflama yapılıyor ve ağız içindeki çeneler arasındaki ilişkisi, dişsel ilişkileri ilk önce bunlar kayda giriyor. Mimikler bile çok önemli. O mimikler bile bozulmaması gerekiyor. Sonucun harika olması için. Onun dışında detaylı röntgenler, tomografiler, panoramik alındıktan sonra
hastalarımızın isteğine yönelik ve ağız içi duruma bağlı ilk önce fonksiyonu temel olarak estetiğe hazırladıktan sonra fonksiyon çözüldükten sonra estetiğe yönelik neler yapabiliriz ve hastaların beklentisi ne yönde? Bu bizim için çok önemli. Çünkü bazen hastalarımız geliyor, ben mutlaka lamina istiyorum diyor. Biz işte anlatıyoruz, sizin dişlerinizde çapraşıklık var, sizin için kontraindikedir, yapamayız. Bu gibi durumlarda tabii ki de laminaları tercih edemiyoruz. Daha çok fulkronlar veya ortodontik tedaviler tercih edilmektedir. Peki ne kadar sürüyor bu işlemler? Genelde biz, şimdi ben daha çok sağlık turizminde olduğum için artık biz bu günümüz teknolojilerle çok daha hızlı hale gelmeye başladı. Hastalarıma genelde 7-10 gün arası ayırmalarını istiyorum. Tabii ki de daha kısada da çözülebilir ama garanti olsun diye 7-10 gün arasında mutlaka zaman ayırmasını istiyoruz. En kısa kaç günde yapılabilir? 4-5 gün 4-5 yaptığım gün. oldu. Peki Evet. işlem sonrası ağrı hissedilir mi? Ağrı olur mu? Tabii ki de özellikle mesela full restorasyonlarda, yani dişi tamamen prepare ettiğimiz durumlarda veya diş eti problemleri olan hastalarımızda bunlar ağır işlemler olduğu için tedaviden sonra minimal hassasiyetler olabiliyor. Aşırı çok soğuk, çok sıcak şeyler yememelerine dikkat etmelerine gerektiğini söylüyoruz. Ama çok ileri seviyede özellikle gece ağrıları olan hastalarımızda tabii ki de kanal tedavi yapabiliyoruz ama genelde çok fazla hassasiyet olmuyor. 1-2 gün içinde geçebiliyor. Peki bu porselen ve zirkonyum krom işleminden sonra nelere dikkat etmek gerekir? Özellikle lamina kullanan hastalarımıza çok fazla bu konunun üzerinde duruyoruz. Yani çok ince bir yapı olduğu için, dişin sadece dış yüzeyinde olduğu için özellikle ısırma koparmaya çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Onun dışında zirkonyum kronlar ve IMEX'ler daha dayanıklı olduğu için istediği gibi her şeyi yiyip içebilirler ama tabii ki de biz kendi doğal dişlerimizde olduğu gibi onlarda da biraz daha hassasiyet gerektirebiliyor. Yani çok aşırı sert şeyler yemekten biraz kaçınmamız gerekiyor. Peki bu uygulamalar kalıcı mıdır? Mesela 20'li yaşlarda bir genç kız geldi, Evet. genç bir erkek geldi. Daha Evet. güzel bir gülüş tasarımı istedi ve bu tip bir uygulamayı yaptı. Bu kalıcı mı? Kaç yılda bir değiştirilmesi gerekir? Şimdi tamamen kişinin bakımıyla alakalı bir şey. Yani eğer çok iyi dişlerimizi fırçalıyorsak ve ağız bakımımıza dikkat ediyorsak, mesela çok sert şeyler yemekten kaçınıyorsak, tabii ki de çok uzun seneler restorasyonları kullandığımız hastalar olabiliyor. Ama özellikle çok ileri seviyede sigara kullanan hastalarımızda veya ağız bakımının çok iyi olmayan hastalarda tabii ki de restorasyonlar kendi dişlerimizde nasıl çürük oluyorsa ve problemler yaşıyorsak bunlarda da problem yaşayabiliyoruz ve tedavinin revize edilmesi gerekebiliyor. Ama Ortalama kaç yıl gidiyor? Dünya yani ortalaması sonuçta illaki sizin yapmanız gerekmez. yani şöyle söyleyeyim, tam net bir şey veremeyeceğim ama 5-10 diye düşünebiliriz. Peki 10 yıl sonra tekrar yaptırmak istediğinde Evet. işlem kolay mı yoksa daha mı zor? Yani şöyle söyleyeyim, çok zor bir işlem diyemem. Yani eski restorasyonlar çıkarılarak biliyorsunuz diş eti çekilmeleri oluyor, kemik kaybı oluyor, dişsel değişiklikler oluyor. Yeni yaptığımız incelemeler sonucunda, muayeneler sonucunda yeni datalarımız elde ediliyor ve ona göre laboratuvarda üretilerek hastanın ağzına rehabilite edebiliyoruz. Yani tekrarlanabilir Aynen, en azından bir bir problem tedavi. yok. Bir de halk arasında at gülüşü, tıptaki ismiyle gum smile. Evet, evet. Yani evet. gülümsendiğinde böyle diş etlerinin gözüküyor Görüldü. olması, üst Evet. dişlerin böyle çok fazla ön planda oluyor olma Evet. probleminden bahsediyoruz. Bununla ilgili tedavi seçenekleri nelerdir, neler yapabiliyorsunuz? Şimdi gum smile aslında konuştuğumuzda veya güldüğümüzde diş etimizin 2-3 milimden fazla görünmesi durumudur. Bunlar artık biliyorsunuz estetik zamanla çok fazla hani beklentiler arttıkça insanlar çok daha fazla önemsemeye başladı. Bunlarda özellikle diş eti problem, mesela çok fazla nedenleri olabilir bu hastalık demeyelim de bu problemin. Mesela
diş etlerinin iltihabı durumunda ciddi yani diş eti görünümü olabilir veya aynı zamanda üst çenemizin vertikal olarak çok fazla büyümesi sonucunda bu durum görünebilir veya diş boyumuzun kısa olması. Bu durumlarda ne yapabiliyoruz? Gingivektomi dediğimiz diş boyunu uzatma işlemi yapılabilir veya lip reposition dediğimiz dudağı tekrar konumlandırma cerrahisi yapılabilir. Onun dışında flap operasyonları biraz daha ileri seviyede kemik problemi olan hastalarda yapılabilir. Onun dışında en yaygın şu anda sizin de çok yakından bildiğiniz nazolabial bölgeye botoks tedavisi tetik noktasını belirleyerek, yani bazen dudağın çok fazla hipertrofisiyle alakalı bir durum olabilir. O zaman tetik noktasına uyguladığımız botoks tedavilerle maskeleme, yani diş eti gülüşünü maskeleyebiliyoruz. Peki tedavi sonrasında mesela botoks uygulanan bir hastada tekrarlama ne kadar süre içerisinde olması gerekiyor? Bir de ömür boyu mu yapması gerekiyor? Yani gummy tedavi, yani Evet. bu anlattığım, yani şöyle söyleyeyim, botoks tedavisi tabii ki de yani 6 ayda bir bakılması gerekiyor. Eğer gerekirse, tekrar aktivite başladıysa tekrarlanması gerekiyor. Ama bu cerrahi operasyonlarda çok öyle bir durum yok. Hani illa 6 ayda bir kontrole gelin bakalım gibisinden böyle bir durum yok. Yani uzun süre kalabiliyor. Peki gingivektomi dediniz, yani diş Evet. etlerini birazcık kısaltmak Evet, tarzında evet. yaptığınız işlemler. Bununla beraber peki ortodontik tedavi de bu konuda işe yarıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, ortodontik tedavi de tabii ki de etkili ama asıl önemli olan şey, eğer diş boyu çok kısaysa diş etini keserek diş boyunu, tabii ki de mine yapısına bakıyoruz. Hani dişin durumuna, kemik durumuna baktıktan sonra diş boyunu uzatarak daha estetik bir gülüş elde edebiliyoruz. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Benim için de burada olmak çok keyifliydi. Teşekkürler. Bugünkü program konuğumuz diş estetiği ve gülüş tasarımı uzmanı Neli Toygun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.